12 yaşında bir kız gece yarısı köyünden kaçtı. Neden mi? Çünkü ailesi onu evlendirmeye hazırlanıyordu. Ablası gibi, 12 yaşında. O kaçtı, okudu, savaştı ve yıllar sonra köyüne belediye başkanı seçildi. Ama meclis bir kadın bu makama oturamaz dedi ve oylarını iptal etti. İşte tam o an bu kadın bir ülkenin anayasasını değiştirmeye yemin etti. Bugün milyonlarca kız çocuğunun kaderi onun sayesinde değişti. Bu inanılmaz hikaye şimdi başlıyor. Dağın Kızının Devrimi. Eufrosina Cruz. Eufrosina Cruz Mendoza, 1 Ocak 1979'da Oaxaca'nın Sierra Sur bölgesinde Santa Maria Cuegolani adlı küçük bir Zapotek köyünde dünyaya geldi. Domingo Cruz ve Guadalupe Mendoza'nın 10 çocuğundan biriydi. Anne babası okuma yazma bilmiyordu. İlk dili İspanyolca değil, Zapotekçeydi. İspanyolcayı ancak 12 yaşında öğrenebildi. Köydeki kızların kaderi belliydi. Küçük yaşta evlendirilmek, ev işleriyle sınırlı bir hayat sürmek. Ablası 12 yaşında evlendirilmiş, 13'ünde anne olmuştu. Eufrosina ise farklıydı. Tortilla yapmaktansa bilye oynamayı tercih eden meraklı bir çocuktu. İlkokul öğretmeni Joaquin ona hayal kurma cesaretini aşıladı. Bu öğretmen yıllar sonra bile Eufrosina'nın en çok andığı isimlerden biri olacaktı. 12 yaşında kendisinin de yakında evlendirileceğini öğrenince köyünü terk etti. Salinas Cruz'a akrabalarının yanına gitti. Orada lise eğitimi görürken akranlarının alaycı bakışlarına, ayrımcılığa maruz kaldı. Eğitim masraflarını karşılamak için sokaklarda meyve ve sakız sattı. Sonrasında Oaxaca'ya, eyalet başkentine taşındı. Üniversite kayıt gününde asıl istediği hukuktu. Ama hukuk bölümünün kuyruğu çok uzundu. Yanındaki kısa kuyruğa, muhasebe bölümüne katıldı. Oaxaca Benito Juárez Özerk Üniversitesi'nde kamu muhasebesi okudu. Sınıfının ikincisi olarak 9,7 ortalamayla mezun oldu. Burada da yerli kökeni, şivesi ve yoksulluğu yüzünden sınıf arkadaşlarının alaycı bakışlarına maruz kaldı. Ama pes etmedi. Daha sonra Puebla Halk Özerk Üniversitesi'nde siyaset bilimi yüksek lisansı tamamladı. Muhasebeci olarak çalıştı. Ardından Secites bünyesinde yerli topluluklarda öğretmenlik yaptı. Bu görev onu yeniden kendi halkının yaşadığı zorluklarla yüz yüze getirdi. 2007'de köyüne döndü. Karşılaştığı manzara değişmemişti. Oaxaca'daki 570 yerli belediyeden 418'i Usos ve Kostümros adı verilen gelenek hukukuyla yönetiliyor. Bunların 95'inde kadınlar oy bile kullanamıyordu. Köyün gençleri onu belediye başkanlığına aday gösterdi. Kadınlara kapalı bir makam için. 4 Kasım 2007'deki seçimi kazandı. Ama yalnızca erkeklerden oluşan meclis, kadın ve üstelik bir meslek sahibi olduğu gerekçesiyle sonucu iptal etti. Başkanlığını rakibi Eloy Mendoza Martinez'e verdi. Bu mücadelenin bedeli ağır oldu. Ailesi köyden dışlanmakla tehdit edildi. Kardeşleri toplum içinde suçlandı. Eufrosina bunu bir dönüm noktası olarak anlatacaktı. Kadınların hayatını değiştirmek istiyorsa, ülkenin temel yasalarını değiştirmesi gerektiğini o an kavradı. Şubat 2008'de Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'na başvurdu. Komisyon haklarının ihlal edildiğini kabul etti. Mart 2008'de Cuiyego adını sivil toplum kuruluşunu kurdu. Oaxaca'da yerli kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bu dernek, sembol olarak alkatraz çiçeğini, Kalla'yı seçti. Bu seçim öylesine yankı buldu ki, hikayesini anlatan 2012 belgeseline La Revolución de los Alcatraces, Alkatrazların Devrimi adı verildi. 18 Ocak 2008'de dönemin Oaxaca valisi köyünü ziyaret etti. 3 Ekim 2008'de ise devlet başkanı Felipe Calderon'un elinden siyasi kültüre katkısından dolayı Ulusal Gençlik Ödülünü aldı. 2009'da çeşitli partiler onu federal meclise aday olmaya davet etti. Eufrosina bunun yerine partileri gelenek hukukuyla yönetilen köylerde kadınların siyasete katılabilmesi için yapısal bir reforma çağırdı. Kasım 2010'da milletvekili seçildi ve Oaxaca Eyalet Meclisi'nin başkanlığına getirildi. Bu göreve gelen ilk yerli kadın oldu.
Aralık ayında partisinin ulusal komitesinde yerli işlerinden sorumlu koordinatör olarak atandı. 2011'de meclis başkanı sıfatıyla eyalet anayasasında bir değişikliği geçirmeyi başardı. Artık hiçbir gelenek hukuku kadınların temel siyasi haklarının üzerinde sayılamayacaktı. Bir yıl önce kendisine yapılan haksızlık artık yasa önünde imkansız hale gelmişti. Ardından federal milletvekili seçilerek Meksika Ulusal Kongresi'ne taşındı. 2014'te yerli işlerinden sorumlu koordinatör sıfatıyla anayasanın 2. maddesinde bir değişiklik daha geçirdi. Bu kez ülke genelinde tüm yerli kadın ve erkeklere eşit oy kullanma ve seçilme hakkı güvence altına alındı. Federal milletvekiliyken çocuk evliliğine karşı yıllarca mücadele verdi. Aralık 2023'te Meksika resmi gazetesinde yayımlanan bir kararname ile evlilik için asgari yaş ülke genelinde 18'e çıkarıldı. Eufrosina bu kararnamenin öncü isimlerinden biriydi ve Meksika böylece çocuk evliliğini ağır bir suç olarak tanımlayan Latin Amerika'daki ilk ülke oldu. Yine de kendisi yasanın uygulamada yetersiz kaldığını, ülkede hala her gün onlarca kız çocuğunun gelenek adı altında evlendirildiğini kamuoyuna hatırlatmaya devam ediyor. 2022'de yayımladığı Los Sueños de la Niña de la Montaña, Dağın Kızının Hayalleri adlı otobiyografisi geniş yankı uyandırdı. Bugün PRI Partisi'nden ikinci kez federal milletvekili olarak görev yapan Eufrosina, kızlar için eğitim odaklı bir vakıf da kurdu. Kendini şu sözlerle tanımladı: "Yerli olmadan önce bir insanım. Ben bir kurban değilim, bir olasılığım." Bugün Oaxaca'nın pek çok yerli belediyesinde artık kadınlar da belediye başkanlığına seçilebiliyor. Bu yolu ilk açan, bir zamanlar oyları iptal edilen o genç kadındı. Bir zamanlar 12 yaşında evlendirilmemek için köyünü terk eden bir kız vardı. Öğretmeni ona bilye oynamanın kimliğini kaybetmek anlamına gelmediğini öğretmişti. O kız 30 yıl sonra kendisi gibi milyonlarca kızın kaderini değiştiren yasaları yazan kadın oldu. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi. Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.